Günaydın. Bir 10-15 dakika önce uyandım. Daha yüzümüz falan yıkamadık valla. Hani Instagram'dan oradan buradan yaşıyorsun bu hayatı diyenler var ya, görüp de bakın yaşıyoruz. Ama tabii şu anlamda doğru. Her sabah farklı bir güzel manzarayla uyanıyorum. Mesela şu an Halfeti'deyim. Dün akşam geldim buraya. En son nerede video çektim onu hatırlamaya çalışıyorum. En son Zayıkma'da video çektik. Sonra buraya geldim akşam. Dedim burada yatarım, serin olur ama hiç de öyle olmadı. Serin mi değil. Bence sıcak. Ama uyuduk gene. Dinlendik sayılır. Bugün gidebildiğim kadar doğuya gitmeyi düşünüyorum. Yükselikler yok bakın. Kaldığım yer şöyle bir yer. Yokuşun kenarında şurada ileride seyir yeri var yukarıda. Ben de buraya çektim gece. Şurada oturdum biraz. Alev esiyor ya buralar. Bugün de öyle olacak büyük ihtimal. O yüzden kaçabildiğimiz kadar doğuya, Mardin taraflarına kaçmayı düşünüyorum. 500 kilometre falan. Gene dün de 500 kilometre civarında gelmişim. İyi bence, fena değil. Öyle kahvaltı hiç yapasım yok. Hemen bir elimi yüzümü yıkayıp bir de sanayiye götüreceğim arabayı. Daha yağ değişimi olacak. Onları halledelim. Sabah erkenden yola koyulalım. Aşağıda Halfeti'de görecek bir şey yok açıkçası. Yani şu kısımda sadece şuradan başlayıp şuraya kadar giden bir sahil yolu var. Tekne turu yaparsınız tabii ki. Bu tarafa doğru gidiyor. Sonra Rumkale var. Bu tarafta mı ya da bu tarafta mıydı? Neydi hatırlamıyorum. Haritadan baktım. Ama karşı tarafta kalıyor. Oralara gidiyor. Tekne turu gerek yok. Ben çünkü sıcağa kalmak istemiyorum dediğim gibi. İşte bildiğiniz bir baraj. Ama güzel mi? Güzel. Zamanı olan için güzel bir aktivite olacağını düşünüyorum ben. Şimdi ben hemen eşyaları yerine halledeyim, koyayım. Oradan sonra yavaş yavaş yoluma devam edeyim. Evet, yakından göstereyim istedim sizlere. Antep fıstığı ağacı. Bakın. İlk defa ben de yakından görüyorum. Ne kadar güzel ya. Şöyle bir bahçe. Her taraf, şimdi gittiğim yol sağlı sollu bu şekilde bahçelerden oluşuyor. Şöyle karşıda var, ileride var. Kızmadan insanlar, ben gideyim şimdi. Evet, Urfa'ya 30 kilometre falan kaldı. Ya ben bu taraflarda şunu fark ettim. Hiç kaliteli, yani Opet'tir, Shell'dir vesaire isim verdik, yine reklam değildir diyelim buna. Ne olur ne olmaz bu işleri bilmiyorum tam. Her neyse, bu taraflarda onlardan ben pek göremiyorum şu an. Neredeydik biz? İşte Antep'ten Urfa arası mesela. Pek göremedim. Sadece böyle bir ilçede ya da ilde girerseniz görüyorsunuz. Onun dışında hep böyle isimsiz, değişik, daha önce duymadığım petrol ofisleri var. Yağ değiştirmeye geldik Şanlıurfa'ya. Sanayiye. Yağ değişecek canavarım. Dedim sıkıntılı bir şey de varsa onunla değiştiriver. Bakacak şimdi ustamız. Sıkıntılı bir şey yoktur ya. Bekledim biraz ustaları beklerken. Hem soğudu. Cam suyunu doldurdum. Normal suyu iyi. İyi soğumuş. Erkekler iki yerde böyle bekliyorlarmış hayatta. Bir karısının doğum başında, bir de sanayi başında bu şekilde. Yapacak bir şey yok. Sanayiye geldiğinde aracın başında bekleyeceksin. Arkadaş yağları değiştirirken onu da kanalıma üye yapıyorum. Bu arada siz de üye olmadıysanız üye olmayanları üyeliğe davet ediyorum eğer beğendiyseniz videolarımı. Yağını boşalttık. Şimdi birazdan değiştireceğiz. Yağ boşaltma işlemi tamam. Şimdi yeni yağ ekleyeceğiz. Şanzıman yağına da baktıralım. Motor yağı dışında. Yağ filtresi ve yağ da geldi. Şimdi onları da takacağız. Daha doğrusu arkadaş takılıyor. Biz bakıyoruz.
Urfa'ya geldik ama bu yolların hali ne? Şu karşıdaki kale manzarası efsane görünüyor. Yeşillik en azından. 200 metre sonra Bu sıcakta. döner kavşaktan ikinci çıkışa gidin. Balıklıgöl'e de geldik sayılır sanırım. Evet, güzel ya Urfa. En azından güzel yanı şu, kalabalık değil. Şuraya bir yere bırakırım arabayı. Balıklıgöl'de zaten 290 metre buraya yakınmış. Şurada hemen bir yere park edelim. Kendim park yeri ararken sizlere Urfa'nın içini de göstereyim. Burası pazarların olduğu yer. Bir şey diyeyim mi? Yani geleceğim, tekrar geleceğim ama bu böyle gezilmez ya. Şu Urfa, Mardin, Antep, buralar baharda. Bir an önce Kars tarafına kaçasım var ya. Şu sıcak öyle bir şey de yok yani. Konuşamıyorum bile. Nasıl bir sıcak arkadaş bu? Bıraktım abi şimdi. Çıktık çarşıya. Gene arkadan güneş vuruyor. Karanlık çıkıyorum biliyorum ama yapacak bir şey yok. Şöyle deneyelim. Böyle daha iyi. Bu cadde bildiğiniz sakat açılarla dolu. Şimdi yürüyerek gezeceğim birazcık. Bir saatim var. 10.32. 11 uçuyor kadar. Yürüyerek dolaşalım bir yer. Evet, video. Bir dolaşalım bakalım. Sakatçılar şöyle. Ben hemen bir yerden su alayım. Çok susadım. Şuraya girelim. Tavuk 50 lira. Ne kadar ucuz ya. But 50 lira, 100 lira. Oğlum başka bir ülkeye mi geldik ya? Patlıcan kebabı var burada. Ne kadar uygun ya. Şaşırdım şu an. Bayağı da şaşırdım. Çok uyguna var. Sanki ben bir şeyleri almamışım yanıma gibi hissediyorum ama. Tirit 200, kelle 200. Tirit mi yesek burada ya? Tavuk şiş 50 lira. Oğlum niye burası bu kadar ucuz? Ciğer 150 lira. Ana çok uygun bir yere denk geldik. Aha da çeşme bulduk. Bir su içelim buradan. Su sıcak ama bir yüzümüzü yıkayalım. Aa, güvercin. Güvercinci dükkanı gördüm. Aa, bıldırcınlar var. Şöyle. Güvercin çeşitleri var. Ben de önceden bakmıştım. Oy çok güzel ya. Harika. Şunlar posta güvercini. İri yarı. Adana'da diyorlar onlara. Bu arada arabadan 1150 TL aldılar yağ değişiminden. Gayet uygun. Bizim orada ben 1500 veriyordum. Doğu fiyat olarak daha uygun. Gelmişken bir de saç tıraşımı yaptırsak acaba. Böyle yerel kıyafetlerin olduğu bir pazardayız. Ne kadar renkli ya. Şöyle devam edelim. Kendimi çekeyim, insanları çekmeyeyim. Siz de arkadan mağazaları görebilirsiniz. Burası hep böyle kıyafetlerin olduğu yerler. Biz buradan devam. Çok otantik ya. Kendimi sanki başka ülkede gibi hissediyorum. Zaten Türkçe'de konuşan duymuyorum pek etrafta. Burası bayağı böyle kıyafet. İşte yorgan, morgan, battaniye. Öyle bir yere girdik. Vallahi rastgele ara sokaklara girdik. Dar dar sokaklar, şöyle bakın. Nerelere girdim ben de bilmiyorum. Şöyle rastgele bir tur yapıyorum, geziyorum. Her tarafta güzel camiler.
Bu taraftan devam edelim. Peynir kokusu, yemek kokusu hepsi birbirine karışmış. Şöyle bir sokak gidiyor. Her bir sokağa giresi geliyor insanın ya. Bir videoda görmüştüm. İran'da vardı böyle sokaklar. Aynı orası gibi. Allah Allah, ne kadar ilginç ya. Ya bak görüyorsunuz değil mi? Rastgele. Sonu yok bu sokağın galiba. Rastgele arabayı çektik oraya, durdurdum. Şöyle bir bakayım dedim etrafa. İyi ki de durmuşuz. Bazen iyikilerimiz oluyor böyle. Karanlık. Yok ya, burası başka ülke bence. Şuraya bakın ne kadar otantik. Bana çok değişik geldi ya. Bildiğin Orta Doğu gibi. Giyinişler, tarzlar insanların. Çok güzel, otantik, orijinal. Suyumuzu dolduralım. Sıcak ama her köşe başında burada su var. Sadece dediğim gibi sıcak. Burada bir kebap yenir bence. Hem fiyatı da uygun. Kebap çeşitleri burada 350 civarında, işte patlıcanlı, domatesli, diğer kebaplar. Tavuklar 50 lira, ciğer 150 lira. Çok uygun. Antep'e göre daha iyi fiyat olarak. Lezzet olarak bilemem tabi. Ama çok seçenek var. İlla ki lezzetlisi vardır. Şimdi ben Balıklıgöl tarafına doğru yürüyorum. Yürüyerek gidiliyor. Bir acıkayım, gezeyim edeyim. Dönüşte de bir kebabı burada artık yeriz. Eyvallah. Çok güzel ya. Adamlar dürüst en azından. Ben inşallah aksi olmaz ama kötüsüyle doğulu kardeşlerimize rastlamadım şu ana kadar. Peygamberler şehri Urfa. Boşuna demiyorlar değil mi? Aa, balık var. Balık burada bakın. Dini anlamda simgeler de var. Mesela Hazreti İbrahim burada doğduğuna inanılan mağarası vesaire, o da burada. Gider miyiz bu sıcakta bilmiyorum ama bahsetmiş olalım. Onun dışında çok fazla dergah var. Balıklar burada başladı. Balıklıgöl'ün suyu sanırsam yukarıya doğru Balıklıgöl'e yürüyorum. Şimdi bulunduğum hemen arkamdaki bu gölün ismi Ayn Zeliha diye geçiyor. Kral Nemrut'un kızı. Hazreti İbrahim'in peygamberliğini kabul ettiği için, babasının da ilahlığını reddettiği için babası tarafından diri diri ateşlere atılmış ve onun öldüğü yerde de bu göl oluşmuş. Bu balıklar da kutsal kabul edildiği için de hiçbir şekilde avlanılıp yenilmesi yasak olan balıklar. Evet, meşhur Balıklıgöl'e de gelmiş bulunmaktayız. Vay be, o kadar zamandır istiyordum gelmeyi. Nasip oldu bugüne. Bayağı da büyükmüş ya. Tarihi gümrük hanıymış. Şimdi kahve içmeyeceğiz tabi ama Sultan Süleyman zamanında inşa edilmiş bakın. 1566. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yemekçisini de geçelim şimdi. Ya testlerimiz var. Menü var mı? Menü var hocam. Hemen şuraya geçelim. Fiyat ne kadar? Fiyat şöyle de vereyim abi. Patlıcanlı kebap ne kadar? Hepsi 350 kebap çeşitleri. İyi alayım o zaman ya. Bir tane patlıcanlı kebap. O zaman burada yiyelim madem. Şuraya geçeyim. Maruz sever yalım sen. Evet, tarihi gümrük hanının içerisinde yiyoruz. Her yerde aynı. 350 lira. Bence çok uygun bir fiyat. Çünkü yerinde yiyorsunuz. Adana'da öyleydi. Adana'da biraz sanki pahalı diye hatırlıyorum ama yanlış söylemiş olmayayım gene de.
Şimdi burada birazcık soluktan alalım. 1 saat oldu arabayı otoparka vereli. Kaç para gelecek onu da bilmiyorum. Bakalım artık. Göreceğiz. Saçıma bak ya. Resmen bağımsızlığını ilan etti. Güzel bir mekan. Temiz. Şöyle. Yarım sürahi şeklinde getiriyorlar. Fiyatını da söyleyeceğim size. Patlıcan kebabımız geldi. Efsane görünüyor. Bence tadı da çok iyidir. Şimdi birazdan denerim. Risottoymuş. Valla çok uyardı. Şöyle yarım şey geldi zaten onu gördünüz. Ayran, yarım sürahi. İşte bunlar da garnitürleri. Bakalım tadına nasıl? Şöyle hemen hiç durdurmadan direkt etin tadına bakın. Çok sıcak biliyorum ama valla müthiş. Gerçekten bu fiyata var ya şu masa 10 numara. Ben patlıcanları yanlış yiyormuşum. Kabuğuyla götürdüm. Abi geldi soymayı falan gösterdi. Şimdi şöyle soyduk. Dürüm yapacaktım ama ben dürüm sevmiyorum. Böyle götürdüm. Otoparka geldim ama araba ta en başta kalmış. Nasıl çıkacağız biz ya? Abo. Vay anam vay. Nasıl oldu bu iş ya? Neyse neyden bahsediyordum? Ha şeyden bahsediyordum. Benim yemek 400 lira. Yarım kova ayran. 5 bardak belki çıkmıştır. Hepsini de içtik valla. Artı o patlıcan kebabı. 350 de o. 400 lira. Gayet uygun. Değil mi genç? Çok uygun burası. Genç arabaları çekiyor valla. Ehliyet yok bir şey yok. 15-14 yaşında arabaları o çekiyor. Paylaşacak mı? Paylaşayım mı? Paylaş. Tamam. 100 TL otopark. Onu da verelim. Benim araba orada. Vallahi ne kadar güzel sürüyor ya maşallah. Biraz cesaret birleşik sonunda 2 T var. Bu mu araç? Değil. Onunla evet. Helal lan sana. Bravo. Bakayım nasıl sürecek benim araba. Çarpıyormuş bir de ben video çekerken. Abi al sen arabadayken vereyim. Cidden normal bir sıcak değil. Gerçekten değil bu normal bir sıcak. Telefon uyarı veriyor. Cihaz aşırı ısındı diye konum da kapandı şimdi. Bir benzinlik bulursam bu taraftan da en son onu hatırlıyorum. Benzinlik bulursam duracağım. Ya ben dayanamıyorum yani makineleri boş ver. Yok ya bak hani gezeceğim yerler çok bu bölgelerde. Gerçekten Urfa, Antep buralarda vakit harcamak istiyorum ama yanlış zaman benim için. Yanlış zaman seçmişiz. Yanlış zaman seçmişiz. Neyse unutmayalım. O yüzden belki daha sonra ben şu an serin yerleri istiyorum. Kars'tır, Van'dır. Bakayım belki Mardin'de bile kalmam bugün. Eğer enerjim yerinde olursa gece yolculuğuyla devam ederim. Gerçi gece de devam etmek istemiyorum ya. Tehlikeli olur mu olmaz mı bilmiyorum da. Bakacağım ya duruma göre. Bakalım nasıl olursa artık. Ama şimdilik bir durmam lazım. Bak yemin ediyorum var ya 48'i var, 46'sı 48'i var yani hissedileni. Asfaltın o sıcağı böyle patır patır vuruyor. Etrafa bakın. Yol kenarındakilerden başka tepelerde ne bir ağaç var ne bir şey. Hiçbir şey yok. Göbekli Tepe. Karpuz var burada. Oo. Ya karpuza arabaya koysam oralet gibi olur ya. Benzinlikte baktım. Orada derece vardı. Tam 46 derece. Ben bu dereceleri hiç görmedim bizim oralarda. Maksimum 35 hadi 38 olsun. Abi 46 nedir ya? Hep mi böyle buralar acaba? Şimdi burada arabayı bırakacağım. Göbeklitepe'yi gezerken güneşin altında kalacak gene. Soğumuş olmayacak. Ne yapacağız? İnşallah gölgelik vardır ya. Bir şey diyeyim mi? Bir gölge bulup ya da bir kafe bulup 2-3 saat geçirsem mi acaba diye düşünmeye başladım. Bu şekilde sıcakta pek sağlıklı olmayacak seyahat etmek. Bu arada geldik. Otoparka çektim. Hararet şöyle. Üst çubuğu bir tık geçti.
Biraz rölantide çalıştırayım dedim. Bir kendine gelsin. Şimdi kapatacağım. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmadan devam ederiz. Bu buralarda kalmayız 45 derecelerde. Araba biraz fokurda da etti. Şimdi geldik Göbekli Tepe'ye. Şurası girişi. Bir girelim bakalım burada müze kart geçiyor mu? Geçmiyor mu? Ücretlendirme nasıl? Müze kart geçiyormuş burada. Lakin öğretmenseniz bu taraftan diğer binadan girin. Oradan biletinizi almanız gerekiyor. Ben şimdi öyle yapacağım. Biletimizi aldık. Sinevizyon varmış. Önce bir bunu izleyelim bence. Bilgilenip öyle girelim. Şimdiki gördüğünüz videolar Sinevizyon'un olduğu bir bina. Buradaki bina. Bu arkamdaki binada hediyelik eşyaların ve bileti alacağınız yer. Şimdi şöyle göstereyim hemen. Şu karşıya yürüyeceğiz. Oradan shuttle'lar bizi alıp asıl olayın olduğu yere götürecek. Ben bunu bilmiyordum. Evet, yürüyelim şimdi oraya kadar. Otoparkta zaten hemen burada. Bir tane ağaç yok, bakar mısınız? Her yer. Ya ağaç burası tabii ki de şu karşıki yerlerde. 12 bin yıl önce insanlar buradalarmış. Tabii o zaman iklim böyle değilmiştir. Manzarayı bir de bu açıdan göstereyim. Shuttle'lar da burada. Allah'tan klimalılar. Oh be. Arabanın konsolundaki bilgi ekranından gördük. 49 derece. 49 derece. Bakın büyükler var, onları dönüşte göstereyim. Zıplaya zıplaya geldik. 2 dakika. Şimdi tarihin sıfır noktasına doğru yürüyoruz. 49 derecede. Ya yemin ederim var ya, tam bak yakış. Başka bir şey değil. Ama manzara efsane. Şuraya bakar mısınız? Görüntülerini gördüğünüz bu muhteşem yer 12 bin yıl öncesine dayanıyor. İnsanlık tarihini değiştirdi dünya çapında da, o yüzden çok önemli. Neden önemli? Şöyle yürürken anlatalım. Çünkü ilk önce avcıydık eski bilgilere göre. Daha sonra yerleşime geçtik. Ama burası gösterdi ki 12 bin yıl önce insanlar binlerce ya da yüzlerce, artık neyse, insan bir araya gelip böyle yeri inşa ediyor. O zaman insanlık ibadetle başlıyor diye tekrar yeni bilgiler eklendi, güncellendi. Yani yıllarca o öğrendiğimiz avcı toplumduk, sonra yerleşime geçtik falan filan muhabbetleri hepsi yalan çıkaran yer olduğu için burasının önemi dünya çapında çok fazla. Şu monolitler 30 ton ağırlığındaymış, şu büyük olanlar. Efsane ya. Düşünsenize, şu an 12 bin yıl öncesine bakıyorsunuz. 12 bin yıl. İnsanlığın başlangıcı, eğer bunun öncesinde de yeni bir keşif olmazsa, ki oldu diye biliyorum. Burada da yapılar devam ediyor. Büyük ihtimal herhangi bir bilgilendirme yok ama benim izlediğim belgesellere göre üstlerinden giriş yapılan evler diye düşünüyorum. Bu şekilde evler varmış burada. Üstlerden, çatı katından giriş yapılan. Büyük ihtimal şuradan gidilen başka bir yer daha var. Bir o tarafa da gideceğim. Baksana kuşa nerede duruyor. Şuradaki şekli gördünüz mü? Onu da göstereyim. Şurada kayanın üzerinde. Ne kadar büyük ya. Bunu mesela işte dediğim gibi, yani yüzlerce insanın bir araya gelmesi gerekiyor bunu kaldırıp dikmesi için oraya. Bakın şurada da var şekiller.
O meşhur şekiller. Akbaba figürü var orada. Kim bilir neler vardır burada daha keşfedilmeyi bekleyen. Mezopotamya. İçerisinde bir sürü gizem barındırıyor. Bakın gene aynı şekil burada. Bu kayanın üzerinde de. Çok iyi ya. Çok iyi. Türkiye'miz her açıdan zenginlik barındırıyor. Bu arada başka bir şey söyleyeyim mi? 10 yıl sonra var ya biz dışarıya çıkamayacağız. Zaten şimdiden çıkamamaya başladık bazı yerlerde. Bu iklim sözleşmesi midir ne boktur affedersiniz. Bunu da imzaladılar ya. Tövbe yarabbim ya. Neyse sinirlerim bozuyor, buraya girmeyeyim. Söylemek istediğim şey şu. Küresel iklimden dolayı her yerin yanması vesairesi bilmem nesi tetikliyor burayı. Ondan dolayı artık dışarıya çıkmayı unutun. Benim çocuğum yok ama çoluğu çocuğu olanlar onların geleceğini düşünüyorsa ona göre seçimlerini yapsınlar zamanı geldiğinde. Ona göre yapsınlar diyeyim artık. Arkeolojik alanın yanından geçerek diğer kapalı alana doğru ilerliyoruz şimdi. Buralarda da var mıdır acaba bir şeyler? Evet, şu karşıda da evlerin olduğu bölümde kazı yapmaya başlamışlar. Ama o tarafa geçiş yok. Sadece buradan gösterebiliyorum. Buradan devam edeceğiz. Biraz şu ilk girdiğimiz yerde oturdum ettim serinledim. Saati 3 yaptık. Gelirken bir çamlık arazi gördüm. O araziye aracı çekeceğim. Buraya bir 8 kilometre falan uzak. Orada bir saat daha duracağım. Saatin 4-5 olmasını bekleyeceğim. Gidilmez bu havada, gerçekten gidilmez. Ya öyle böyle gideceğiz de yapacak bir şey yok. Mardin'de böyle diyorlar. Mardin'i de hızlıca yarın gezip oradan sonra hemen Hakkari'ye geçeceğim. Şırnak'a da atlarım. Belki bulursam Şırnak'ta güzel yer. Şırnak'ta da dururuz. Araca geldik. Araç yanıyor. Bir suyuna bakalım. Suyun seviyesi normale dönmüş mü? Ondan sonra devam. Ben şimdi gözüme güneş kremi kaçıyor ya. Ben şimdi şöyle gölgeye çektim. Yol kenarında. Şunu yapsam diyorum. 5 litrelik suyum var. Deniz şortumu giyeyim. O su da zaten kaynıyor şu an ama olsun. Şortumu giyeyim. Şöyle bir kafadan aşağı dökeyim. Yola öyle devam edeyim. Hatta üstüme de atletimi giyeyim. Yolda su bulduğum yerlerde doldurur 30, 40, 50 kilometrede bir habire faşır faşır suyu dökerim kafadan aşağı. Öyle yapayım bari. Yoksa bu yol bitmeyecek. Of, gözüme kaçıyor güneş kremi. O zaman öyle yapayım. Evet, çözüm bu. Yapıyorum ama su var ya, yanmış. Öyle alev gibi su. Dökeceğim, boşaltacağım. Yolda giderken bir daha. Oh be, en azından esince biraz serinlik geliyor. Şişeleri atmayalım, yanımıza koyalım. Bunlar yine lazım olacak. Her su bulduğumda fullleyeceğim, dolduracağım. Az önce babamla konuşuyorum telefonda. Telefon sürekli uyarı veriyor, sıcaklık uyarısı, şak kapanıyor. Kamera Allah'tan öyle bir şey yapmadı. Şöyle hafif kafamı kurulayacağım. Islak devam ki. Bunu da altıma koyayım. Zaten 15-20 kilometre sonra büyük ihtimal kurumuş olacağım. O kadar kurak ve sıcak. Buranın doğasına bakar mısınız? Çorak, hiçbir şey yok. Çok ilginç, çöl gibi aynı. Az önce Viranşehir'i geçtik. Yavaş yavaş mola vere Mardin'e doğru devam ediyorum. Yollar da zaten çok bozuk. Yani çıktığımdan beri yollar hep satıklar bozuk. Bozuk satık diyor. Niye yapıyorlar onu da bilmiyorum. Çok kötü ya. Gerçekten buralar
Nereden çıktım ben? Göbekli Tepe ile Mardin arasındaki yol leş. Yani yavaş gidiyorum ki lastiklere bir şey olmasın diye. Yol kenarında belki 10 tane 15 tane araç gördüm sağlı sollu. Hep arıza yapmış bu sıcakta. Çok zor gerçekten. Dayanmaları zaten. Az önce ışıklarda bir tanesi yaptı. Allah'ım inşallah sağ salim tamamlarız biz başımıza bir sıkıntı almadan araç konusunda ve diğer konularda. Mardin'e geldik sayılır az kaldı. O arada bende bir değişiklik görüyorsunuzdur hemen. Sağ tarafa çektim hemen Mardin'e çıkmadan önce. Mardin şöyle göstereyim. Şu yukarıda. Neyse arabanın hararet yükseldi gene. Dedim sağa çekeyim birazcık ara vereyim. Mola vereyim. Sonra kuaför varmış dükkan orada birkaç kişi çıktı hemen. Ne oldu falan iyi misin? Bir sorun var mı? Bir sıkıntı var mı diye sağ olsunlar. Sonra su doldurdum oradan. Su çeşmeleri varmış. Su doldurabilirsin falan dediler ben sormadan. Arkadaş ekledi beni YouTube'dan. İzliyorsa buradan selam olsun kendisine. Sonra ona tıraş oldum 17 yaşında bir genç. 10 numara insanlar. Valla buranın insanı gerçekten ikinci mi oluyor kaçıncı oluyor artık söylüyorum. Çok iyiler. Valla eline de sağlık bence güzel yaptı. Arkadaşın tıraşını çok sevdim. İnsanlıkları da çok iyi. Patron da aynı şekilde. Selamlar buradan tekrardan. Gelirseniz bizim o taraflara ben de ağırlamak isterim.